Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimin büyüklüğü 1 yaşa uygun arkadaşlar. Ben yeleğimi kız bebek için çalıştım. Uygun renklerle kız ve erkek bebeklere olabilecek bir model yeleğim. Kız bebeklerde bu rengi seven bir arkadaşım için yaptım. Kızı güle güle kullansın, sağlıkla kullansın diyorum buradan kendisine. Yeleğimize yaka kısmından yaka sıralarını örerek başlayacağız. 5 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra ayrımlarımı anlattım. Ayrımları anlatırken ön kısımda en kolay haliyle kısa satır dönüşü tarif ettim arkadaşlar. Beden kısmında ajurlu bir model uygulayacağım için artma yerleri için ajurlu bir artma şekli tercih ettim. Örmesi de çok kolay oldu çünkü yeleğimi özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlar kolay bir örgü yapmamı istedikleri için yaptım biraz da. Beden kısmındaki modelde sıraları kolay, örmesi zevkli bir model arkadaşlar. Ön yüzü ve diğer yüzü gayet temiz. Ayrıca çok ayrıntılı değil. O yüzden acemi örgücüler de rahatlıkla yapabilir. 5 tane de düğme kullandım. 1,5 yumak kullandım. Ayrıca modelimin anlatımını kanalıma yükledim kısa bir video şeklinde. Yelekte de tüm sıralarını ayrıntılı ve yavaş şekilde anlatım yaptım arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bana yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Örgümüz için 1,5 yumak ipimiz var. Bu yumağım yarım arkadaşlar. Diğer yumağım tam. Yumağımızın markası Himalaya marka anti peeling bir bebe ipi. 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No 704 19. Diğer malzemelerimizde şişimiz var. Şişim benim arkadaşlar 3 numara. 3 numara misinalı şiş kullanacağım. Misinalı şiş sevmeyenler düz şiş kullanabilir. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numarayla yapabilir. Şişimize 81 ilmek atarak başlayacağız. Diğer malzemelerde 4 tane ayracımız var. Ayrımlarda kullanacağız. Düğmelerimizde ipime uygun bir düğme 6 tane arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. Yeleğimizin yaka kısmındaki haroşa çizgileri örerek başlayacağız. Şişime ben 81 ilmeğimi atıp hazırladım. Normal ilmek atma arkadaşlar. Hiçbir farklı işlemi yok. Haroşa çizgilerimizi öreceğiz. Haroşa örgüde ben ters ilmekle örüyorum. Her iki yüzden de ters örerek devam edeceğim. Düz yüzde 3. çizgi haroşada ipimizin olduğu kısımda ilik yeri açacağız. İlik yeri kadar olan mesafeye kadar örgümü tamamlayıp ilik yeri anlatımıyla devam edeceğim. Yeleğimizin yaka kısmında 3. çizgi haroşadayız. Düz yüzdeyiz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8 ilmeğimiz var. Ters yüzde de 1, 2, 3 çizgi haroşamız var. Şimdi ilik yeri açacağız arkadaşlar. Örgünün başladığımız ipi bu şekilde tuttuğumuzda sol yönde. Ben ilik yerini 2 sırada açıyorum arkadaşlar.
8 ilmekten 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 6 ilmeğim kalınca 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüp bir tanesini kesmiş oluyorum. Şişimde kalan 4 ilmeği devam edip haroşa örüyorum. Sırayı tamamladığımızda ilik yerinin ilk sırasını da tamamlamış olduk. Örgümüz bir ilmek eksildi. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüze örmeye başlayacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra, ördükten sonra 1 2 3 ilmek daha örüyorum. Sağ yöndeki şişimde 1 2 3 4 ilmeğim var ve ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Kestiğim ilmeğin yerine bir ilmek doluyorum. Daha sonra diğer ilmekleri haroşa örerek devam ediyorum. İlk ilik yerimizi açmış olduk arkadaşlar. Diğer ilik yerlerini de 13 çizgi haroşa ile açacağım. Devam ediyorum örgüme. Düz yüzde 5 çizgi haroşa olana kadar öreceğiz. 5 çizgi haroşa olunca ayrımları yapıp örgümüze devam edeceğiz. Yaka kısmında sıralarımızı tamamladık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 çizgi haroşa ördük. Örgüme 4 tane ayraç taktım. Ayraçları sadece artma yapacağımız bölümlere taktım. İkişer ikişer takmadım ki görüntüyü kapatmasın. 81 ilmeğimizin ayrımı da bu şekilde. 14 ilmek oyun için, devamında 2 ilmek artma yeri, 12 ilmek kol için, devamında 2 ilmek artma yeri için ayırdım. Arkası 21 ilmek, devamında yine 2 ilmek artış yeri için ilmek ayırdım. İkinci kol 12 ilmek, devamında 2 ilmek artma yeri için ayırdım. Son parça ikinci önde 14 ilmek, toplamda 84 ilmeğimiz var arkadaşlar. Sayarak sıraları, ilk sırayı, ayrımları sayarak da yavaş yavaş tarif edeceğim. Bu kısımda 8 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Ön kısımdaki 14 ilmeğin içinde 8 ilmek bant ilmeği, kalan 6 ilmeğimiz de düz örülecek düz ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi alıp 8 ilmeği örüp tamamlıyorum. 2 4 6 8 ilmek. 8 ilmeği ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. Bu 6 ilmeğe de kısa satır dönüşü yapacağız. Gayet kolay, tüm örgüye yeni başlayan arkadaşların yapabileceği bir kısa satır dönüşü anlatımı yapacağım. Daha sonra arkadaşlar bir ilmek artma ekliyorum ön için. Şişimin üzerine doluyorum. Ayracımın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Kol için bir tane şişimin üzerine ilmek doluyorum. Daha sonra kol kısmının 12 ilmeğini düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek düz ördüm. 12 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek kolun sol yönüne artma ekliyorum. Ayracımın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. 1 2 ilmek. Bu 2 ilmekleri sürekli düz ve ters yüzden sürekli olarak ters ilmekle haroşa öreceğiz. Arka kısım için
bir ilmek doluyorum şişimin üzerine. Daha sonra 21 ilmeğimi düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 ilmeği düz örerek tamamladık. Bir tane artma ekliyoruz arka kısmın sol yönüne. Daha sonra ayracın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyoruz. 1, 2. İkinci kol kısmındayız. Bir tane artma doluyoruz. Kol ilmekleri için devamında 12 ilmek düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ördük. İkinci koldayız. 12 ilmek düzden sonra kol kısmı için ikinci artmayı ekledik. Ayracın hizasındaki 2 ilmeğimizi 1, 2 ilmeği haroşa ördük. Ön kısım için bir tane artma doluyoruz. Daha sonra ön kısımdan bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra ipimi ilmeğimin düz kısmına aldıktan sonra bu ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi ilmekten sonra arka kısma aldıktan sonra şişimdeki 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği örmeden bırakıyorum. Ters yüzü çeviriyorum. Ters yüze çevirince bu ilmeğimi, ip doladığım ilmeğimi sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimizi ilmeğin bu kısmından dolayıp ters yüzü çevirdik. Devam ediyoruz. Artmadan önceki ilmeği ters örüyorum. Artma ilmeğini delik olacak şekilde ters örüyorum. Ayracın hizasındaki 2 ilmeğimizi de ters ilmekle haroşa örüyorum. Kol kısmın ilmeklerindeyiz. Artma ilmeğini delik olacak şekilde ters ördüm. Daha sonra diğer ilmekleri de ters örerek ilerleyeceğiz. 12 ilmeğimiz vardı. Kol kısmında 14 ilmeğimiz olacak. Örgümüz düz yüzde 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma yok arkadaşlar. Kol kısmının ikinci artmasına gelince yine delik olacak şekilde ters ördüm. Daha sonra ayracın hizasındaki 2 ilmeğimizi ters ilmekle haroşa ördük. Arka kısmın ilmeklerini artma ilmeğiyle başlıyoruz. Ters yüzden arka kısmın ilmeklerini de ters örerek ilerliyorum. Arka kısımda da 21 ilmeğimiz vardı. Artmalarla 23 ilmeğimiz oldu. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için hatırlatıyorum. Bu tip robalarda ön kısımda artma eklenir. Ters yüzde ise artma eklenmez. Yine artma ilmeğine geldik. Artma ilmeğini ördüm. Daha sonra ayracın hizasındaki 2 ilmeği ters ilmekle haroşa örüyorum. Kol ilmeklerine başlıyorum. Artma ilmeğini ters ördükten sonra diğer ilmekleri de ters örerek ilerliyoruz.
Artma ilmeğini ördüm. Ayracım düştü ama bu kısımdaki 2 ilmeğim her sağ ve sol yönünde artma olduğu için belli. İkisini de ters ilmekle haroşa örüyoruz. Daha sonra ön kısım için eklediğim artma ilmeğini ters ördüm. Devamında bir ilmek daha ters örüyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra ipimi örgünün ters yüzüne alıp sol yöndeki şişimden bir ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp ipimi tekrar örgünün ön yüzüne çeviriyorum. Şişimdeki 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek bekleyecek. Sol yöndeki şişten örmeden kenarından ip doladığımız ilmeği alıyoruz. Daha sonra 1, 2 ilmek düz örüyoruz. Bir tane artma ekliyoruz. Artma ekledikten sonra 1, 2 ilmek haroşa örüyoruz. Bir artma daha ekliyoruz. Kol ilmeklerini düz örmeye başlıyoruz. Örgünün 1, 2, 3, 4 yerinde ikişer ilmekten oluşan haroşa örgümüz var arkadaşlar. Bu ikişer ilmeğin sağına ve soluna düz yüzlerde artmalar ekleyeceğiz. Devam ediyorum. Bu kısımda delik olan kısma gelince yeniden bir artma daha ekliyorum. Devamındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Tekrar bir ilmek daha dolayıp arka kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. Tamamladık arka kısmın ilmeklerini. Yeniden bir tane artma doluyoruz. Ayracın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyoruz. Kol için artma dolayıp kol ilmeklerini düz örüyoruz. Sarı ayraca kadar devam ediyoruz. Yine artma yapacağımız bölüme gelince bir tane kol için ekliyoruz. Sarı ayracın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyoruz. Ön kısım için bir tane artma doluyoruz. Devamında 1, 2 ilmek düz örüyoruz. Daha sonra bu kısımda ipimizi dolamıştık. İlmeğin kenarından doladığımız ipimizi alıp şişimizin üzerine atıyoruz. Şişimizin üzerine attıktan sonra ilmeğimizin içinden attığımız iple birlikte tekrar gösteriyorum. Bu kısımdan doladığım ipi alıyorum. Şişimin üzerine, ilmeğin üzerine atıyorum. İlmeğin içinden ikisini birlikte düz örüyorum. Sol yöndeki şişimden bir ilmek daha kısa satır dönüşü için yapacağım ama ilmeği örmüyorum. İpimi örgünün düz yüzüne alıp ilmeğimi örmeden sağ yöndeki şişime takıyorum. İpimi tekrar aradan ters yüze alıyorum. Yine bu ilmeğimizi örmeden ters yüzde sağ yöndeki şişe aldık. Diğer ilmekleri ters örmeye başladık. 3 ilmek ters ördükten sonra artma ilmeğini delik olacak şekilde örüyorum. Devamındaki ayracın hizasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum.
Artma ilmeğini delik olacak şekilde ördükten sonra diğer ilmekleri de ters örmeye başlıyorum. Kol kısmının ilmeklerindeyiz. Yine artma ilmeğini ördük. Devamındaki 2 ilmeğimiz, yine bir tane daha artma ilmeği ve arka kısmın ilmeklerindeyiz. İlk sıralar olduğu için bu sıraları kesmeden çekeceğim arkadaşlar. Çünkü tamamen örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için bir anlatım olsun istiyorum. Ters örerek arka kısmın ilmeklerini tamamlayacağız. Artma ilmeğine gelince delik olacak şekilde örüyorum. 1 2 ilmek haroşa ördükten sonra kol kısmının artma ilmeğini delik olacak şekilde örüp kol ilmeklerini de ters örüyorum. Artma ilmeğine gelince yine delik olacak şekilde ördüm. 1 2 ilmek haroşayı ördüm. Daha sonra ön kısmın ilmeklerine başlayacağız. Doladığımız bu ilmeğimizi delik olacak şekilde ördük. Devamında 1 2 ilmek ters ördüm ve kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimizdeyiz. Etrafından ipimizi dolamıştık. Doladığımız bu ipi ters yüzde şişimizin üzerine atacağız ama ters yüzden değil de ön yüzden takacağız şişimizi. Ön yüz tarafından ipimi şişime alıp şişimin üzerine, sol yöndeki şişimin üzerine atıyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Doladığım ip ve ilmeği birlikte ördüm. Daha sonra 2 4 6 8 10 12 ilmeğim var sol yönde. Bir ilmeğin daha etrafından ipimi dolayacağım. İpimi ters yüze aldım. İlmeğimi de sağ yöndeki şişe alıp ipimi ön yüze taşıdım. Örmeden aldığım ilmeği sağ yöndeki şişime taktım. İpimi örgünün ters yüzüne alıp ilmeklerimi düz örmeye başladım. 2 tane artmamız oldu. 3. artma için şişime ipimi doluyorum. Devamında 1 2 ilmek haroşa örüyorum. Kol için artma dolayıp kol ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem pembe ayraçların olduğu bölümde aynı. 2 ilmek haroşanın sağına ve soluna artma ekliyoruz. Bu kısımda da artma ekliyoruz. Anlatıma sarı ayracın olduğu bu bölümde devam edeceğim. Sarı ayracın olduğu bölümde düz yüzdeyiz. Bir tane artma doluyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek haroşa örüyoruz. Ön kısım için bir tane artma doladık. Devam edip 1 2 3 4 ilmek düz örüyoruz. 4 ilmek düzden sonra etrafından ipimizi doladığımız ilmekteyiz. İpimizi ön yüzdeki tarafından şişimize alıp sol yöndeki şişimizin üzerine atıp ikisini birlikte şişimizi içinden
takıp düz örüyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var. İpimizi örgünün düz yüzüne atıp sol yöndeki şişimizden bir ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimize takıp bu kısımdaki 10 ilmeği örmeden şişimizde bırakıp ters yüzü örmeye devam edeceğiz. Son olarak bu kısma örmeden taktığımız ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişimize alıp ilmekleri ters yüzden ters örerek ilerliyoruz. Artma ilmeklerini delik olarak örüyorum. Kol kısmının ilmeklerinde ilerleyeceğim. Arka kısmın ilmeklerini örüp mavi ayracın olduğu bu bölümde anlatım yapacağım. Örgümüzde mavi ayracın olduğu bölümde ters yüzdeyiz. Kol için eklediğimiz artmayı delik olacak şekilde ördük. Devamındaki 2 ilmeğimizi örüyoruz. Ön kısım için eklediğimiz artmayı yine delik olacak şekilde ördük. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördük. 4 ilmek ters ördükten sonra etrafından ip doladığımız ilmeğimizdeyiz. Şişimizi yine ön yüz tarafından doladığımız bu ipimize takıyoruz. İpimizi şişimizin üzerine attık. İlmeğimizi ve şişin üzerine attığımız ipimizi, ilmeğimizi birlikte ters ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz kaldı sol yöndeki şişte. Bir ilmeği daha örmeden sağ yöndeki şişe takıp 2, 4, 6, 8, 10 ilmeği şişimizde bırakıyoruz. Örgünün düz yüzünü çeviriyoruz. Örmeden taktığımız ilmeği bu kez örmeden sağ yöndeki şişe alıp ipimizi aradan geçirip ilmekleri düz örmeye başlıyoruz. Haroşa olan kısma gelince bir ilmek artma doluyoruz. 2 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Tekrar bir artma daha ekleyip kol ilmeklerini düz örerek ilerliyoruz. Sıramda ilerliyorum. Artmalarımı ekliyorum. Sarı ayracın olduğu bu kısımda anlatım yapacağım. Sarı ayracın olduğu bölümde düz yüzdeyiz. Kol için bir tane artma ekliyoruz. Devamında 1, 2 ilmek haroşa örüyoruz. Bir ilmek daha artma doluyoruz şişimize. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyoruz. 6 ilmek düzden sonra doladığımız ipi ön yüzden şişimize alıp şişimizin üzerine, sol yöndeki şişimizin üzerine atıp ikisini birlikte ilmeğin içinden takıp düz örüyoruz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz var. 8 ilmeği bant ilmeği olarak bırakacağız. 2 ilmeğimize kısa satır dönüşü yapacağız. Bir tane düz ilmek örüyorum. Diğer ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp ipimi yine arka yüze taşıdım. 8 ilmeğim şişimde bekleyecek. İlk ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra ilmekleri ters örmeye başladım.
artma ilmeğini delik olacak şekilde örüp 2 ilmeği örüp tamamlayıp kol için eklediğim artmayı da delik olacak şekilde ördüm. Devam ediyorum ters yüzden. Mavi ayracın olduğu bu bölümde anlatım yapacağım. Ters yüzde mavi ayracın olduğu kısımdayız. 2 ilmeğimizi ördük. Daha sonra ön kısımdaki artma ilmeğini örüyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördük. 6 ilmek ters ördükten sonra ip doladığımız ilmekteyiz. Şişimizi ön kısımdan doladığımız ipimize takıyoruz. Şişimizin üzerine alıyoruz ipimizi. Daha sonra örgünün ipini ters yüze atıp ilmeğimizi ve ipimizi ikisini birlikte içinden şişimizi takıp ters örüyoruz. Sol yönde 2 4 6 8 10 ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeğe de kısa satır dönüşü yapacağız. Bir ilmek ters örüyorum. Diğer ilmeği örmeden sağ yöndeki şişime alıp şişteki 8 ilmeği, bant ilmeğini örmeden bırakıp örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Son olarak örmeden taktığım ilmeği yine örmeden sağ yöndeki şişe aldım. İpimi örgünün ters yüzüne atıp ilmeklerimi düz örmeye başladım. Haraşo olan ilmeklerin olduğu bölüme gelince yine ön için bir tane artma doluyorum. 1 2 ilmek haraşo örüyorum. Tekrar artmamı dolayıp kol ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. Sırama artmalarımı ekleyerek devam edip sarı ayracın olduğu bu kısımda anlatım yapacağım. Sarı ayracın olduğu kısımdayız. Kol ilmeklerini düz örerek tamamladık. Bir tane artma ilmeği doluyoruz. 1 2 ilmek haroşa örüyoruz. Bir artma ilmeği daha doluyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördük. 9 ilmek düzden sonra yine doladığımız ipimize şişimizi takıp sol yöndeki şişin üzerine ipimizi atıyoruz. Daha sonra ipimizi ve ilmeğimizi şişimizi içinden takarak birlikte düz örüyoruz. Sol yöndeki 2 4 6 8 ilmeğimizi haraşa örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ters yüzünü çeviriyorum örgünün. Kenar ilmeğini alıyorum şişime. Örgümü ters yüzünden örmeye başlıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Mavi ayracın olduğu bu kısımda anlatım yapacağım. Ters yüzde mavi ayracın olduğu kısımdayız. Son olarak artma ilmeğini ördük. Devamındaki 2 ilmeği örüyorum. Ön kısım için eklediğim artma ilmeğini delik olacak şekilde örüp ön kısmın ilmeklerine başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek
4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ters ördüm. 9 ilmek ters ördükten sonra şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeği, bir de etrafından ipimizi doladığımız ilmeğimiz var. Yine ilmeğimizi örmek için doladığımız ipi ön yüz kısmından sağ yöndeki şişimize alıp sol yöndeki şişimizin üzerine attık. İpimizi ters yüze alıp ipimizi ve ilmeği şişi içinden takarak ters olarak örüp yerleştirdik. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeği örerek sırayı tamamlıyorum. Yaptığımız kısa satır dönüşünü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir, temiz bir kısa satır dönüşü tekniği oldu. Her iki yönde de ipleri gayet güzel durdu. Eğer bu kısımda benden büyük başladığınızda ilmekleriniz fazlaysa benim gibi 1 1 2 2 2 tekrar 3 ilmek alarak yuvarlak bir kısa satır dönüşü yapabilirsiniz. İlmeklerinizi birer ilmekten başlayarak yaka kısmına doğru sayısını çoğaltacaksınız. Şimdi anlatım yapacağım başka bir işlem kalmadı. Düz yüzde 8 ilmek bandımız var. Daha sonra ön, kol, arka, yine kol ve ön ilmekleri düz olarak düz yüzde, ters olarak ters yüzde örülecek. Düz yüzde 8'er ilmek her düz sırada artacak. Ters sırada artma yok arkadaşlar. Bana yorumlarda örgüye yeni başlayan arkadaşlar çok sorduğu için özellikle söylüyorum. Ters yüzde artma yok. Sadece düz yüzde ekleyeceksiniz. Bir de bu kısımdaki ilk ilik yerini açtık. Diğer ilik yerlerini unutmuyoruz. 13 çizgi haroşa ile ilik yerlerini açacağız. Yeterli ilmek sayısına ve büyüklüğe gelene kadar robamda devam edeceğim. Daha sonra yine anlatım yapacağım. Robamızda ilerledik arkadaşlar. Şimdi kol kısmına haroşa çizgilerimizi örmeye başlayacağız. Haroşa çizgileri örmeye başlamadan önce size bu kısımdaki artma sayılarını sayarak bir de mezura ile ölçerek ölçü vereceğim. Artmaları saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane artma yaptık. Düz yüzde ön kısmın ilmeklerini ördüm. Artmamı ekleyeceğim. Kol kısmına da artma eklerken 18. artmada bu kısımdaki her iki koldaki ilmekleri haroşa örgü örmeye başlayacağız. Yüksekliğini de ölçmek istiyorum. Arka kısımdan ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 10,5 santim arkadaşlar. Bu kısımdaki haroşa çizgileri ise saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. çizgi haroşadayız. Kol kısmına haroşa çizgileri eklerken artmalarımıza devam edeceğiz. Ön kısma bir tane artma ekliyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Kol için artmayı ekliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini haroşa örmeye başlıyorum. Diğer kolda da aynı işlemi yapacağım. Kol kısmında 5 çizgi haroşa olduğunda kol ilmeklerini kapatmayı anlatacağım. Yaka kısmındaki gibi 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşa öreceğiz. Artmalarımıza da devam edeceğiz.
Robamızda ilerledik arkadaşlar. Kol ilmeklerinde 5'er çizgi haroşayı tamamladık. Şimdi size ilmeklerin sayısını söyleyerek ölçü vereceğim. Daha sonra ön kısmı ve arka kısmı haroşa örgüye çevireceğiz. Kol ilmeklerini ise kapatacağız. Bu sıramızı yaparken önlere bu kısımda sağ yönde artma ekleyeceğiz ama kollara eklemeyeceğiz. Arka kısma da artma ekleyip ikinci kola da artma eklemeden ilmekleri kapatıp diğer ön kısım için de artma ekleyeceğiz. Bu sırada ekleyeceğimiz artma ilmekleriyle birlikte sayılarımız şöyle olacak arkadaşlar. Önler 37 ilmek, arkası 67 ilmek, kollar ise 56 ilmekte. Şimdi 56 ilmeği bir tığ yardımıyla kapatacağız. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi alıp ilmeklerimi bant ilmeklerini ördüğüm gibi haroşa örerek devam edeceğim. Herhangi bir işlem olmadığı için çok da yavaş örmeyeceğim arkadaşlar. Normal ördüğüm şekilde devam edeceğim. Ama model anlatımında özellikle sizin için çok yavaş anlatacağım. Beden kısmında bu sırayla birlikte 2 çizgi haroşa yapacağız. Modelimiz için gerekli olan ilmekleri kol altında ekleyip model kurulumunu yapacağız. Ve söylediğim gibi model kurulumunu özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için ayrıntılı ve yavaş anlatacağım. ...36 ilmeğim var. 36 ilmeği tamamlıyoruz. Ön kısmın ilmeklerini haroşa örgüye döndük. Bir tane artma ekliyoruz. 37 ilmeğimiz oldu. 2 ilmek haroşa kısmı, bu ilmekleri haroşa örüyoruz. Şimdi kol ilmeklerini kapatmaya başlayacağız. Bir tığla yapacağım ben. İsterseniz zor gelirse normal sevdiğiniz gibi, elinizin alışkın olduğu gibi de kapatabilirsiniz. 2,5 milim tığım, çok kalın değil. Son olarak ördüğüm bu kısımdaki haroşa ilmeklerin arasından tığımı takıyorum. Bir ilmek alıyorum tığıma ve yerleştiriyorum. Daha sonra tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. İlmeğimi doladıktan sonra kol kısmının ilk ilmeğini haroşa örüyorum tığımla. Tığımda 3 ilmek oldu. Son olarak ördüğüm ilmeği doladığım ve kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Tekrar tığıma bir ilmek doladım. Bir ilmek haroşa ördüm. Yeniden ördüğüm ilmeği kaydırdım. Bir ilmek doluyorum. Kol kısmından bir ilmek haroşa örüyorum ve kaydırıyorum. Şişimizi öbür kısma alalım, görüntüyü kapatmasın. Doladık. Tığımızın üzerine bir ilmek ördük. Ördüğümüz ilmeği tığdaki doladığımız ve kenar ilmeğinin ilmek kapattığımız bu ilmekle ilmeğin içinden kaydırdık. Yeniden doluyorum. Bir ilmek örüp kaydırıyorum. Doladım ve kaydırdım. Tekrar doladım. Ördüm ilmeğimi ve tığdaki ilmeklerin içinden kaydırıyorum. Oldukça düzgün bir ilmek kapatma olacak arkadaşlar. Bu şekilde kapattığınızda doluyorum tekrar. Bir ilmek örüp
kapatıyorum. Yeniden doluyorum. Bir ilmek örüp kapatıyorum. Sırada ilerleyeceğim. Kol ilmeklerinden 3-4 ilmek kalınca bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Kol ilmeklerindeyiz. Kalan ilmeklerimizi de kapatacağız. Doluyorum tığımın üzerine. Bir ilmek örüp kaydırdım. Yeniden ...56. ilmeğimi de örüp kol ilmeklerini kapatmayı tamamladım arkadaşlar. Tığımı bırakıyorum. Şişime alıyorum. Şimdi bu ilmeğimi haroşa ilmeklerinin arasına takıyorum. Haroşa ilmeğini ilk sıraya aldım. Daha sonra ikisini birlikte haroşa örüyorum. Bu kısımda taktığım ilmeği kesmiş oldum. 2 ilmek haroşa ördükten sonra bir tane artma doluyorum arkası için. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini haroşa örerek diğer kol kısmına doğru ilerliyorum. Kol ilmeklerinde devam edeceğim. Bu kısımda diğer kol ilmeklerini kapatmayı anlatım yapacağım. Arka kısmın ilmeklerinden 3 ilmeğim kaldı. Üçünü de örüp tamamlıyorum. Arka kısmın sol yönü için bir tane artma ekliyorum. 2 ilmek haroşa örgüyü örüp tamamlıyorum. Şimdi ikinci kol kısmının ilmeklerini kapatacağız. Tığımızı alıyoruz yine. 2 ilmek haroşa örgünün arasından tığımızı takıp bir ilmek alıyoruz, yerleştiriyoruz. Daha sonra tığımızın üzerine bir ilmek doluyoruz. Kol kısmından bir ilmek örüp kapatmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeklerin içinden kaydırıyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Yeniden bir ilmek örüp yine kaydırıyorum. Doladım. İlmeğimi örüp kaydırdım. Yeniden doluyorum. İlmeğimi örüp kaydırıyorum. Doladım. Örüp kaydırdım. Aynı işlemi yaparak kol ilmeklerinde ilerliyorum. Kol kısmında yine 3 ilmek kalınca anlatıma devam edeceğim arkadaşlar. İkinci kol ilmeklerindeyiz. Kalan ilmeklerimizi kapatıyoruz. Tamamladık ilmeklerimizi, tığımızı bırakıyoruz. Şişimizi alıyoruz. Bu ilmeğimizi yine 2 ilmek haroşa olan örgünün ilmeklerin arasına taktık. Daha ipimizi ipimizi örgünün düz yüzüne alıp 2 ilmeği birlikte haroşa ördük. Yine ilmek kapatmak için aldığımız ilmeği kesmiş olduk. Diğer haroşa ilmeğimi de örüyorum. Daha sonra ön kısım için bir artma ekliyorum. Devam edip ikinci ön ilmeklerini de haroşa örüyorum.
Sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırayı tamamlayınca ilmeklerimi sayacağım. Modelime göre hesaplayacağım. Modelim 4 sıradan oluşan 7 ilmek ve 2 ilmeğin katlarından oluşan çok kolay bir model. Hem kolay hem gösterişli arkadaşlar. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın da yapabileceği bir model seçmeye özen gösterdim. İlmeklerimi hesaplayıp devam ediyorum. Kol altında ekleyeceğim ilmeklerin sayısını ve beden ilmek sayısını söyleyeceğim. Beden kısmındaki ilmeklerimi saydım arkadaşlar. Modelimiz için gerekli olan ilmek sayısını da buldum. Bedende 149 ilmeğimiz var arkadaşlar. Bize modelimizin tam kurulumu için 4 ilmek daha lazım. 153 ilmekle modelli kısmı öreceğiz. 4 ilmeği de 2 ilmek bir tane bu kol altına, 2 ilmeği de diğer kol altına ekleyeceğim. Ters yüzden sıramı haroşa örerek ilerledim. Ön kısımdan 4 ilmeğim var. Bu 4 ilmeği de haroşa örüyorum. Dört ilmeğimi tamamladıktan sonra şimdi 2 ilmek ekleyeceğim. Parmağıma ipimi 2 kez doluyorum. Daha sonra ilk sıradaki ipimden şişimi takıp diğer doladığım ipimi içinden kaydırıp bir tane ilmek ekliyorum. Aynı işlemi yeniden yapıyorum. 2 kez doladım parmağıma. Şişimi taktım ilk sıradakine, diğerini içinden kaydırıp ilmeğimi ekledim. İpimi biraz yerleştirip sıkıladım. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. Arka kısmın ilmeklerini tamamlayacağım. Bu kısımda yine diğer kol altına ekleyeceğim ilmeğe anlatım yapacağım. İkinci kol altındayız. Arka kısmın kalan ilmeklerini de tamamlıyoruz. İlmeklerimizi tamamlayınca yine kol altına artma ekleyeceğiz. Parmağımıza 2 kez doladık ipimizi. İlk sıradakini ikinci sıradan kaydırıp ipimizi çekerek yerleştirip ilmeğimizi oluşturduk. Birinci ilmeğimiz. İkinci ilmek için parmağımıza ipimizi doladık. Aynı işlemi yapıp ikinci ilmeği de ekledik. Daha sonra ters yüzden ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyoruz. Sıramı tamamlıyorum. Daha sonra bir çizgi haroşa örgü daha yapacağım. 2 çizgi haroşa örgü olunca anlatıma devam edeceğim arkadaşlar. Yeleğimizde beden kısmında 2 çizgi haroşa örgüyü tamamladık. Şimdi model uygulamaya başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşan bir model. İlk 2 sırası düz yüzde düz, ters yüzde ters örgü. Onun için 8 ilmek bandımızı örüyoruz. Bant ilmeklerini tamamlayınca düz örgüye geçeceğiz. 2, 4, 6, 8 ilmeği ördüm. Daha sonra diğer ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Sıra sonundaki 8 ilmek bant ilmeğine kadar
düz öreceğim arkadaşlar. Bu kısımda 8 ilmeğimiz kalana kadar düz örgüye devam ediyoruz. Daha sonra ters yüzden örgümü ters örüp modelin 3. sırasını anlatım yapacağım. Yeleğimizde 2 sıra örgüyü tamamladık. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Modelinde ilk 2 sırasını örmüş olduk. Şimdi 3. sıradayız. Sağ yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8 ilmek bant ilmeğim var. Modelimizin 3. sırası için anlatıma başlıyorum arkadaşlar. 8 ilmekten sonra 9. ve 10. ilmeği düz örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördükten sonra şişime 1 ilmek ajur doluyorum. Devamında 1 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra ipimi örgünün ön yüzüne alıp sağ yöndeki şişime 3 ilmek birden takıyorum. 1 2 3 ilmeği taktıktan sonra üçünü birlikte ters örüyorum. 2 ilmek kesmiş oldum. Devam edip 1 2 ilmek daha ters ördüm. Bir tane ajur doladım. 1 2 ilmek ördüm. Modelimiz 2 ilmek ve 2 4 6 7 ilmeğin katlarından oluşan bir model. Sağ ve sol yöne birer tane ajur doladığımızda orta kısımdan da 2 ilmek kesmiş oluyoruz. Tekrar bir ajur doluyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Sağ yöndeki şişime 3 ilmeği birden alıp üçünü birlikte ters örüyorum. 1 2 ilmek daha ters örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Yeniden ajur doluyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Şişime 1 2 3 ilmeği birlikte alıp toplayıp üçünü birden ters örüyorum. Yerleştiriyorum. Devam edip 1 2 ilmek daha ters örüyorum. Ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 tane model kurduk ön kısma. Yeniden ajur doluyoruz. 1 2 ilmek ters örüyoruz. 3 ilmeği şişimize takıp üçünü birlikte ters örüyoruz. 2 ilmek daha ters örüp ajur dolayıp 1 2 ilmek düz örüyoruz. Model aralarındaki bu 2 ilmeğimiz örgü boyunca devam edecek arkadaşlar. İlerliyorum aynı şekilde ve bu kısımlarda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonunda ön kısmın ilmeklerindeyim. Sol yöndeki şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ilmek var. Son olarak 2 ters ilmek ördüm. Bir tane ajur ilmeği doluyorum. Devamında 1, 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir tane ajur doluyorum. 1, 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek tersten sonra şişime 3 ilmeği birden takıp üçünü birlikte ters örüyorum. 1
2 ilmek daha ters örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Şişime 3 ilmeği toplayıp üçünü birlikte ters örüyorum. İpimi yerleştiriyorum. 1 2 ilmek daha ters örüyorum. Bir tane ajur ilmeği doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düzden sonra sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 ilmek bant ilmeğim var. Bu ilmeklerimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Modelimizin 3. sırasını tamamlamış olduk. Ters yüzü çeviriyorum. Kenar ilmeğini sağ yöndeki şişime taktım. Daha sonra bant ilmeklerini örüyorum. İki, 4, 6, 8 ilmeği tamamlayınca model ilmeklerinin 4. sırasını ters yüzden tüm ilmekleri ters örerek başlıyoruz. Ajur doladığımız ilmekleri delik olacak şekilde örüyoruz. Yine ajur ilmeğimiz delik olacak şekilde ördüm. Yine ajur ve yine delik olacak şekilde ördüm. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde anlatıma devam edeceğim. İlk modelimizin sıralarını tamamladık arkadaşlar. Yeleğimizin beden kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane model oldu. 4 sırayı tamamlayınca kenar kısmındaki bant ilmeklerini ördükten sonra modelin 1. ve 2. sırası için yine sıralarımızı yapacağız. İlk sıramız düz örülecek. 2 4 6 8 ilmeği ördükten sonra tüm ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Herhangi bir işlem yok. Düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sıra örgü yapacağım. Daha sonra yine tekrar model kurulumu anlatacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi oldukça kolay bir model. Sıraları tamamlayıp devam ediyorum. Örgümüzde ikinci modelimiz için 1. ve 2. sırayı ördük. Düz yüzde düz, ters yüzde ters 2 sıra. Şimdi işlem yapacağımız 3. sıradayız. Bant ilmeklerini örüyoruz arkadaşlar. İki, 4, 6, 8 ilmeği ördükten sonra model olan bölüme gelince 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir tane ajur doluyorum. Ajurdan sonra 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters ördükten sonra şişime 3 ilmeği birden takıp üçünü birlikte
ters örüyorum. Devam edip 2 ilmek daha ters örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. Şişime 3 ilmeği takıp üçünü birlikte ters örüyorum. 3 ilmeği birlikte ördükten sonra 1 2 ilmek daha ters örüp bir ajur dolayıp yeniden 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek tersin devamında yine 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte ters örüyorum. Devam edip 2 ilmek daha ters örüyorum. Ajur dolayıp 2 düz ilmeğimi örüyorum. Tüm modellerde aynı işleme devam ediyorum. Bu kısımda anlatıma devam edeceğim. Sıra sonundayız. Bir tane modelimiz kaldı. Bir tane ajur doluyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Bir ajur daha doluyoruz. 1 2 ilmek ters örüyorum. Devamında 3 ilmeği şişime toplayıp üçünü birlikte ters örüyorum. 1 2 ilmek daha ters örüp bir tane ajur dolayıp 1 2 ilmek düz örüp model sıralarını, ilmeklerini tamamlıyorum. Bu kısımdaki haroşa çizgilerim ise 2 4 6 8 10 12 tane. Yeniden ilik yeri açacağım arkadaşlar. 13. sıradayım çünkü 6 ilmek kalınca ikisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi örüp tamamlıyorum. Çeviriyorum örgünün ters yüzünü. 4 ilmek örüyorum. Şişimde 4 ilmek olunca kestiğim ilmeğin yerine ilik yeri için bir ilmek dolayıp diğer bant ilmeklerini haroşa örüyorum. 3. ilik yerimi açmış oldum. 13'er çizgi haroşa ile açıyorum. Model ilmeklerine gelince hepsini ters örüyorum. Doladığım ajur ilmeklerini delik olacak şekilde örüyorum. Modelimizde 4. sıramız. Anlatımında yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar model için. Düz yüzü çevirdiğimde modelim kendini belli etti. Ayrıca yeleğimi tamamladığımda biraz model ilerleyince modelin ayrıca bir anlatım videosunu yapıp kanalımda yayınlayacağım. Çoğalmış hali de bu şekilde olacak. Biraz ilerledikten sonra nasıl durduğunu da size göstereceğim. Devam edip bu anlattığım sıralarla modelli şekilde örmeye devam ediyorum. Yeleğimizin beden kısmında modelli bölümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi size ölçü vereceğim. Bir de modelleri sayarak ölçü vereceğim. Modelim sırası bu haroşa çizgileri sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tane model ördüm. Haroşa çizgiyi bu kısımdaki modelin 4. sırasını tamamladıktan sonra düz sıraları örüp tamamladım. Şimdi tüm ilmekleri haroşa örgüye döneceğiz. Örgümüzün modelli kısmında uzunluğu da 20 santim arkadaşlar. Şimdi model örmeyi bırakıyorum. 5 çizgi haroşa öreceğim.
5 çizgi haroşayı tamamladıktan sonra kol kısmındaki gibi ilmeklerimi kapatıp düğmelerimi dikip yeleğimin tam ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Tüm ilmekleri haroşa örgüye çeviriyorum artık. Yeleğimizi tamamladık arkadaşlar. Yeleğimizin büyüklüğü 1 yaşa uygun oldu. Şimdi beden ölçülerini vermek istiyorum. Yeleğimizi düzeltiyoruz. Yeleğimizin kol altından uzunluğu 23 santim arkadaşlar. Tam beden uzunluğu ise 36 santim. Beden genişliği 26 santim. Benim ölçülerim çok da küçük değil arkadaşlar. 1 yaştan başlayıp 1,5 yaşa kadar rahatlıkla giyilecek büyüklükte oldu. Anlatımımızın da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum.